taksitle araba almak, yani hayal değil, gerçek. Ne yapmıştı? Bir Uber yapmak için veya Lyft yapmak için 2015 model ve üzeri araba almanız gerekiyor. Araba alabilir miyim, bulabilir miyim diye düşünmeyin. Burada her bütçeye göre, herkese göre araba var. $4.000 2008 model Mercedes aldı. Binek araba almak burada çok mantıklı değil. Çünkü burada kış da var. Herkese selam. Merhabalar. Ben Seyhan. Ben Özgür. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Laliç Motor'dayız. İkinci el araç fiyatlarına bakacağız. Kanada'ya geldiğiniz zaman araba nasıl alınır? Bununla ilgili tüm ayrıntıları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ikinci el araba fiyatlarını biraz inceleyelim. Araba gidelim. Arabalar hakkında da biraz konuşalım. Burada bir tane 2018 Porsche Cayenne var. $34.000 fiyatı var. 130.000 kilometrede. Bu arabanın bakım maliyetleri biraz fazla olduğu için pek önermiyorum. Güzel bir araba. 2017 Audi'miz var burada. A4 All-Wheel Drive. $25.000 fiyatı var. 91.000 kilometrede. Güzel ama Kanada'da SUV tarzı arabalar tercihimizdir. Daha yüksek araba olması avantajlı çünkü buranın kışı var. Onu da düşünmek gerekiyor. Burada bir Volkswagen var ama onun üzerinde herhangi bir etiket olmadığı için bunu geçelim. Bu da binek tarzı bir araba zaten. Evet, burada Hyundai'nin 2015 model Santa Fe'si var, Sport. $13.000 fiyatı var, 165.000 kilometrede. Kilometresi sınırda diyebiliriz. SUV tarzı bir araba, yüksek olması avantaj biliyorsunuz. Burada yine Kia var, 2017 Kia Soul var. $16.000 fiyatı var, 76.000 kilometrede, kilometresi çok iyi. Fena değil, yakıtı da iyidir bunun. Ama benim tarzım değil. Evet, bir Kia daha var, 2017 Kia Sorento var, RX. V6 motormuş, all-wheel drive, $12.000. 225.000 kilometrede, bence kilometresi çok. İki tane de kamyonetimiz var burada. $19.000 2015 Ram 1500 var, Crew Cab. Limited Edition'mış, 4x4 tabii ki. 245.000 kilometrede. Yani yüksek ama yani bunların motorları büyük olduğu için bilmiyorum yani kilometre, ona bakarız. $13.000'da 2016 Ford F-150 var. 4x4 XLT Cream Cup. Super Cup diye geçiyor galiba. Evet, Super Cup. Fiyatı $13.000 söyledik. 300.000 kilometrede. Biraz fazla, gel arkaya gidelim. Evet, Chevy. 2013 model Chevrolet Traverse var. 266.000 kilometrede, $9.000 fiyatı var. Yine SUV tarzı. Bilmiyorum, kilometresi fazla. 2013 model Ford Edge var. Limited Edition. 214.000 kilometrede. Fena değil. Yani ilk etapta geldiğiniz zaman kullanabileceğiniz bir araba olabilir. Parçaları ucuz oluyor Ford'ların burada genelde. Yerli araba bunlar. Chevy olsun, Dodge, Ford. Bunlar hep yerli araba olduğu için yani parça fiyatları ve onların bakım ücretleri daha düşük burada. Nissan var. Nissan Rogue galiba bu. Evet, Rogue. 2014 model. $12.000 fiyatı var üzerinde ve 175.000 kilometrede. Fena değil. Tercihim ikisinin arasında Nissan olabilir. Burada 2014 model bir tane Kia Optima var. $9.000. Üzerinde kilometresi yok. Yani dediğim gibi biz binek araba almak burada çok mantıklı değil. Çünkü burada kış da var. O yüzden yüksek araba, all-wheel drive, 4x4 bir arabanın olması burada daha avantajlı. Bir Kia daha var. Gördüğünüz gibi ne kadar çok Kia var. 2016 model Kia Optima var burada. $12.000. 174.000 kilometrede, kilometresi yani sınırda. Ve burada bir tane BMW 3 kasa var. $8.000. 2008 model. 165.000 kilometrede. Kilometresi iyi, modeli düşük. Ama yani BMW, Porsche,
Mercedes. Bunların bakım ücretleri çok fazla burada. Bu da biraz eski bir araba. Problem çıkarabilir. O yüzden daha yeni bir araba almanız daha mantıklı. Bir de eğer buraya ilk geldiğiniz zaman yapacağınız en güzel işlerden bir tanesi Uber veya Lyft olacak. Şimdi Uber yapmak için veya Lyft yapmak için 2015 model ve üzeri araba almanız gerekiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Çünkü geri gelmez bir çalışmak avantajlı. Biz araba seçimimizi Mazda CX-5'ten yana kullandık. Sebebi o bir Japon. Amerikan arabalarıyla kıyasladığınız zaman Japon arabaları daha güvenilir, daha uzun ömürlü araçlar. Amerikan arabaları biraz daha hantal ve yakıtları çok fazla. Ama onların da avantajları var. Avantajları yerli araba sayıldıkları için, yerli araba oldukları için parçaları Amerikan arabalarının Japon ve Alman arabalarıyla kıyaslandığı zaman daha ucuz. Eğer Amerikan arabası almak istiyorsanız buraya geldiğiniz zaman o da bir avantaj olabilir. Mazda CX-5 yüksek bir araba, all-wheel drive bir araba. Bunu seçmemizin sebebi sonuç itibariyle Kanada'da yaşıyoruz. Kar, kış, buzlanma, yağmur gibi durumlarda all-wheel drive yüksek bir araba altınızda olduğu zaman kendinizi daha güvenli hissedebilirsiniz. Araba alabilir miyim, bulabilir miyim diye düşünmeyin. Burada her bütçeye göre, herkese göre araba var. Şimdi Kanada'ya yerleşmek isteyen ya da buraya yeni taşınmış kişiler için konuşalım. Buraya ilk geldiklerinde insanlar araba almaları gerekiyor. Çünkü burası çok büyük bir yer. Arabasız bir hiçsin. Yani hiçbir yere gidemezsin. Araba olmadan. O yüzden hemen hızlıca bir araba sahibi olman lazım. Sence ikinci el araç mı almak daha mantıklı, sıfır almak mı en baş için ya da sonrası için bilmiyorum artık ama sence hangisi mantıklı? Şimdi bütçelerine göre ve yapacakları işe göre değişir. Sıfır araba almak eğer bütçeleri müsaitse uzun vadede arabayla ilgili problem yaşamak istemiyorlarsa o zaman krediyle ki sıfır arabaların kredileri de zaten normalden daha düşük oluyor. Alıp uzun vadede sorun yaşamak istemiyorlarsa sıfır araba almak daha mantıklı. Daha mantıklı. Yani mantıklı olabilir bu seçenekler içinde. Ama eğer bütçe kısıtlıysa daha ekonomik bir şeyler bakıyorlarsa bakıyor olabilirler. Ve arabanın zaman içinde değer kaybedeceği kaygısı ve korkusu varsa doğru. O zaman da ikinci el araba alıp işte 70 bin, 80 bin kilometrede hani 100 bini aşmadan bir araba alırlarsa o da onları burada 2 sene, 3 sene idare edecek bir araba bulunursa o zaman ikinci el araba almak mantıklı oluyor. O da olur. Mantıklı yani oluyor. o aslında bütçenize ve sizin ne beklentiniz var ona göre değişiyor o zaman. Değişiyor. Tabii. Çünkü burada geldiğin zaman sıfır araç da alabiliyorsun. İkinci el araç da alabiliyorsun. Yani bazı galerilere gittiğin zaman zaten sana fırsatlar sunuyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Yani olanaklar sunuyorlar. Sıfır araba almak istediğin zaman bayiler yıl sonlarında arabaları bir kotaları var onların tabii ki. Onları bitirmek için eski arabaları yani sıfır modeli geçmiş arabaları satmak istiyorlar tabii ki. Onunla ilgili kampanyalar yapıyorlar. O aralığı eğer yakalayabilirsen orada daha da uygun fiyata sıfır araba almak mümkün. O da mantıklı. Evet. Doğru aslında. Ama mesela şöyle şunu sorayım o zaman. Mesela buraya adam geldi. Uber yapacak. Yani herkesin yolu bundan geçiyor. Şimdi Uber yapacak adam belki işte hani sıfır araç için ya da sıfır araç istiyor ama Uber'de araba yıpranacağı için, çok kilometresi artacağı için insanlar inip biniyor, araba kirleniyor. Bundan korkuyor. İkinci el alacak. O zaman diğer bir soru ortaya çıkmış oluyor. Galeriden mi araba almak yoksa sahibinden mi? Sahibinden mi araba almak? Bu konu hakkında konuşalım isterseniz. Tamam.